Merhaba arkadaşlar. Evet, yalnız değilsiniz. Sizi sevip de size söylemeyen birçok insan vardır çevrenizde. Ben çevreme bakıyorum, ümitsizliğe kapılmış birçok insan var. Yaşımız kaç olursa olsun. 90 yaşında da olabiliriz, 15 yaşında da olabiliriz. Bazen bakıyorum, içe kapanık, konuşmuyor. Sosyal hayatla hiçbir alakası yok. Konuştuğu zaman da artık benim hiçbir şeyden ümidim kalmadı deyip kendi kabuğuna çekilen insanlar görüyoruz. Bu insanlarla ilgilenmek gerekiyor. Bu insanlarla konuşmak gerekiyor. Bu insanlarla arkadaş olmak gerekiyor. Çünkü bunlar kendilerine zarar da verebilirler. Yani görüyoruz bazı sağını solunu böyle ismini anmak istemiyorum çizmiş efendim. Yani bunu neden yapıyor? Bunun sebeplerine inmek lazım. Bunun sebeplerini bilinç altında ne var? Ne gibi bir problem yaşadı bu insan? Gerçekten çok problemli insanlar olup da problemin çözülemeyeceğine inanan insanlar var. Yani benim problemim çözülmez. Benim artık yaşım geçti veyahut şöyle bir ailevi sıkıntım var. Ya şimdi şöyle düşünmek lazım. Eğer çözülemeyecek, geride kalmış bir problemse artık kafaya takmaya gerek yok ki. Çözülemeyecekse yani. Ama çözebileceğin yani bazen insanlar e, kendileri mahcup olacağım diye e, anlatamıyorlar. Yaşadıkları şeyleri anlatamıyorlar veya utanıyorlar veya çekiniyorlar. Ama bu insanlara bu arkadaşlara tavsiyem mutlaka yakın arkadaşlarıyla bu dertlerini paylaşsınlar. Yani problemler paylaşınca azalır. Sevinçler, neşeler paylaşınca çoğalır. Problemlerimizi paylaşmamız gerekiyor. Ama hayat problemsiz değil. Yalnız önümüzdeki en büyük engel kendimiziz. İnsanın önündeki en büyük engel kendisidir. İnsanın önündeki en büyük engel kendisidir. Yani bu olmaz, ben yapamam ya da benim hayatım bitti. Efendim nasıl bir zamanda geldim, yaşım geçti falan diye böyle insan kendi kendine efendim kuruntu yapabiliyor. Yani hiçbir problem yaşanıp geçmiş olan problemlerden bahsetmiyoruz tabii. O yapılacak bir şey yoksa artık o sayfayı tamamen değiştirmek lazım. Ama hayat devam ediyor. Her gün yeni bir hayat başlıyor. İnsanlar bilemiyorum bazen işte kötü şeyler de düşünüyorlar. Yani bu düşüncelere kapılmasını önlemek gerekiyor. Kendilerine zarar vermeyi düşünüyorlar. Yani ben onlara diyorum ki bak önce bizi bir dinleyin. Kendine zarar vereceksen gene verirsin. Yani bu insanlarla ilgilenmeyip azarlamak, kenara ittirmek, efendim e, ötelemek, dışlamak en büyük hatalarımızdan bir tanesi. O insanlar bizim bugün 15 yaşındadır, 10 yaşındadır, 20 yaşındadır. Yarın 40-50 yaşına gelecek. Yani bir insanın kaybı kadar büyük bir şey yok. Yani en karanlık gecelerin ardından doğuyor bu güzel şafak, güzel günler, güneş. Güneş nasıl doğuyor? Yıldızlar kaybolduktan sonra en karanlık, gecenin en karanlığı oluştuktan sonra güneş doğuyor. Yani bakış açımızı değiştirmek lazım. Olaylara, hayata bakış açımızı. Yarısına kadar su dolu bir bardağı düşünelim. Herkes bilir bu örneği. Kimisi yarısı boş diyor, kimisi yarısı dolu diyor. Hayata bakış açımızı değiştirmeden mutlu olamayız.
Yani bir kere üzülmeyi kesinlikle bırakmamız lazım. Üzülüp de ne oluyor? Vücudumuzu parçalıyoruz. Başka bir şey yok. Ve kendi yaşadığımız şeylerden daha kötü durumda olanları da düşünmek lazım. Şu anda bir evdeysen, annen baban yanındaysa veya büyüklerin, ablan, abin yanındaysa, efendim bir evin varsa, efendim yatacak dışarıda yatan insanlar var. Dışarıda yatan insanlar var. Halimize şükretmek lazım. Şükrederken tabii çalışmayı bırakmayacağız. Şükretmek ayrı bir olay. Zengin adam mesela, fakir adam mutlu, efendim zengin adam mutsuz. Görüyoruz bazen. Zengin her şeyi var, mutsuz. Buna nasıl çözüm? İşte bilinç altında bir problem var o adamın. Bilinç altında çözemediği bir şey var. O insanlarla ilgilenmemiz lazım. Efendim, yani kendi kabuğuna çekilmiş, sessiz veya çok fazla hareketli, saldırgan türü insanlar görüyorsak, bunları ilgililere de haber vererek bunların e, psikolojik olarak rahatlamasını sağlamak lazım. Biz ilgilenmiyoruz. Yani bir kişi, bir genç bir problem söylediği zaman kısık sesle de söylese bunda bir problem var demektir. Bilinç altında çözemediği bir problem var. Bu problemlerin çözülmesi lazım. Değilse ileride şiddete yönelebilirler veya başkalarının baskılarına maruz kalabilirler. Yani belki söyleyemediği bir şey var. Yani insanlar sizi, gençler, efendim size sesleniyorum özellikle, veyahut da efendim zorda kalmış insanlar, çok zorda kalmış insanlar var. Onlara sesleniyorum. Bakın, kendinize bir hak daha tanıyın ve gelin, yapabileceğiniz işler, düşünebileceğiniz daha pozitif şeyler varsa onları düşünün. Sosyal hayata atılın. Kendi içinize kapanmayın. Çevrenizde görüşün, istişare edin, sorun, çekinmeyin. Bakın, probleminiz çözülecek. Nasıl matematikte bir problem sorulunca esas problemin çözümü o sorunun içindeyse, bizim problemlerimizin çözümü de problemin içinde. O problemin kökenine doğru yolculuk yaptığımız zaman, geçmişte yaşanmış da olsa, o problemin kökenine doğru bilinç altında bir yolculuk yaptığımız zaman, sorguladığımız zaman o problemi zihnimizde çözeriz. Zihnimizde çözemediğimiz şeyler bizi fiziksel olarak da rahatsız eder, hayatımızın önünde bir engel olur. Onun için arkadaşlar, umutlu olalım. Çevremizde negatif kişilerle meşgul olmayalım. Veyahut da bilgisayara, internete, şuraya buraya girince efendim negatif şeyler izlemeyelim. Diziler, mesela ben televizyon seyretmiyorum. Bilgisayardan bir iki bakıyoruz arada, o kadar. Dizimizi, bu bazı diziler var çok zararlı. Çok insan psikolojisini bozuyor. Aman o dizilere dikkat edelim. Bırakalım yani. Hem büyük bir zaman alıyor. Çok büyük zaman alıyor. Onun yerine güzel bir yere git, bir çay iç, bir kahve iç, bir arkadaşınla 10 dakika sohbet et. Kendine bir meşgale bul. Yani kitap mı okumak istiyorsun? Video dinlemek istiyorsan düzgün bir şeyler dinle. Veyahut da kendine bir iş bul. İş. Bir iş yapman lazım. İş yapmayan gençlerde problem oluyor. Yani okuyorsa da kendisine ekstradan, efendim kendisini geliştirmek için bir ekstradan bir dil mi öğrenmek ister? Mesela bununla ilgilenmesi lazım. Veyahut da efendim kendine ileriye yönelik bir iş mi kurmak ister? Şimdiden başlaması lazım. Tabii günümüz şartlarını da düşünerek.
hareket etmesi lazım. Mümkün olduğunca bak bu şimdi dijital olaylar çok ilerliyor. Bu yapay zekanın araştırılması lazım. Yapay zeka ile ilgili bir sürü iş ve meslekler çıkmaya başladı yeni yeni. Bununla ilgili arayışlar başladı. Büyük firmalarda özellikle. Kendisini geliştirirse insan yavaş yavaş bak ben bu yaşımda bak videoyu açıyorum konuşuyorum yani. Sen de konuş YouTube'da iş yap, Instagram'da iş yap. Yani ileriye dönün. Yok ben yapamam. Yok kimse izlemiyor. Ya bırak. İzlemezse izlemesin. Ne zararı var? Hiç kimse izlemedi diyelim bunu. Hiç kimse izlemedi. Ne zararı var? Fazla izlenirse bak ben para kazanmam açık değil. Onu yazdım profilime de. İleride düşünüyorum ama. E, Yani siz şimdiden hazırlık yaparsanız bu sosyal medyada, YouTube'da, Instagram'da, yani diğer e, mecralarda da, diğer sosyal medya alanlarında da birçok iş var. Evet arkadaşlar, sonuç olarak şöyle diyebiliriz. Herkesin hayatında zor anlar vardır ve olacaktır. Ama unutmayalım ki her zorluğun üstesinden gelebiliriz. Eğer karar verirsek hayat yeni başlıyor gibi, henüz hikayemiz bitmedi, hikayemiz yeni başlıyor diyebiliriz. Beni dinlediğiniz için hepinize saygılar sunuyorum. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.